Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Umarım güzel bir gündür. Kusura bakmayın, bugün biraz yayını geç yaptım çünkü ekipmanlar arızalandı. Gidip yenisini almak zorunda kaldım. Onun için biraz geç oldu. Şimdi kusura bakmayın ama hızlıca hemen altını, bitcoin'i, doları analiz edeceğiz. Güzel de bir gün. Dün iyi kazançlar elde ettik. Özellikle altın tarafında. Umarım beni takip eden arkadaşlar da e, videoları izleyip kazançlarını ceplerine koymuştur. Yani burada dediğim gibi açgözlü olmadan kar realizasyonu yaparak güzel kazançlar elde edebiliyoruz ki dün ettik zaten. Ee, Şimdi hemen altında başlayalım. Altında ne dedik dün? Özellikle ben şu 5100 dolar seviyelerindeyken, şu bölgelerdeyken dedim ki alım için aceleci olmayın. Çünkü aşağı doğru çok hızlı hareket ediyor. Şu anda bir dönüş formasyonu da göremedik. Bununla ilgili hatırlarsınız şurada. Zaten RSI'da buna tepki verdi. Şu sarı bandın üzerine atmamıştı. Onun için altın alım yeri olan 5100 doları 5080 dolar aralığını özellikle belirttim arkadaşlar. Yani buralara geldiği zaman bu riskinizi alarak işlem ben açtım. Ee, iyi de bir kar marjı elde ettim. Hatta şuralar şu bölgelerde ben kapattım. Karımı aldım kapattım. İnşallah siz de öyle yapmışsınızdır. Şu anda bir yükseliş var ama bunun düşüşün tepki yükselişi mi yoksa gerçekten tekrardan yükselişe başladı mı dememiz için altının artık 5240-5250 seviyelerinin üzerinde 4 saatlik 8 saatlik mum kapanışı yapması lazım. Çünkü e, en yüksek dibini kırdı. Aşağıya kırdı ve altında da saat kapattı. Bu bizim için olumsuz. Ama altından konuştuğumuz için altın her hareketi yapabilecek kapasiteye sahip. Buradan tekrardan 5600'ü 5400'leri de çok rahat deneyebilir. Şimdi öncelikle bizim burada baz almamız gereken temel konu şu. Bir yükselen trendimiz vardı. Bunu aşağıya kırdı. Bunun üzerine mum kapatması. Bunun üzerine çıkmamız lazım arkadaşlar. Öncelikle birinci hedefimiz bu. Şuralara geldiği zaman da 5250 dolar seviyelerinde bakacağız. Eğer buralarda tekrardan bir oyalanır, RSI'de bir uyumsuzluk görürüz. Bunu da anlatmıştım. Videoları izleyen arkadaşlar buradaki uyumsuzluğu da çok rahat bir şekilde anlayabilir. Baktık burada bir uyumsuzluk var. O zaman işleme girebiliriz. Short pozisyonumuzu açarız. Short pozisyonu kapatacağımız yerde tekrardan 5210-20 dolar seviyeleridir. Burada çok güzel bir, hatta şuralardan, hatta şöyle bakalım. Nerede bizim satış pozisyonumuz? Şurada. Yani şöyle bir zarar kes yaparsak, hedefimizi de şuraya koyarsak mis gibi arkadaşlar 1'e 3 risk ödül oranımız var. Yani tabii stopumuzu koyacağız arkadaşlar. Stopsuz işlem olmaz. Stopu koymayanın anası ağlar. Onu net söyleyeyim yani. Altında durum böyle. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafı da yine son dibine aşağıya kırmış. Gümüş de bizim için önemli olan 96 bölge seviyeleriydi. Oradan zaten bir e, kırışmış aşağıya bakalım. Burada da saat diktatı ben çizmişim. Bakın burada iki tepe var. İkili tepeyi de anlattım size. Gümüşteki. Bak burada bir negatif uyumsuzluk da var. Arkadaşlar işte videoları takip eden, bunu doğru analiz eden, hani olayı karmaşıklaştırmayan arkadaşlar para kazanabiliyor. Bakın. Görüyor musunuz uyumsuzluğu? RSI diyor ki ben düşüyorum. Şuradaki fiyata bakın. Aynı seviyelerde. Görüyor musunuz? Yani fiyatla RSI birbirini takip etmesi lazım. Takip etmediği yerlerde bilin ki orada bir sıkıntı olacak arkadaşlar. Yani. Bu kadar basit. Yani şuradan işleme girip, yani bak şuradan işleme girdi bir adam. Geldi RSI'daki divergence'ü gördü. Geldi şuraya stopunu koydu. Dedi ki benim bir alt bandım. Bakın şuralara bile açgözlük yapmıyorum ha. Şuralar bak şu kadar. Şurada kapatacağım kardeşim ben işlemi dedi. 1'e 4,5 kazanma olasılığı var. Tabii şurayı çek biraz daha yukarı. Hani 1'e 4,5. İnanılmaz bir risk ödül oranı. İnanılmaz yani. Şimdi bizim gümüş tarafında beklentimiz şu arkadaşlar. Eğer ki gümüş 91.300 91.000 seviyelerinin üzerinde mum kapatırsa biz artık buradan yükselişin devamını bekleriz. Ama gelip de buralarda yine
altında anlattığım gibi bir hareket sergilerse deriz ki artık evet bu bir düşüşün tepki yükselişiydi. Onun için lumber atlamayın. Şu anda gümüş 85-200 seviyelerinin üstüne de attı. Ama arkadaşlar çok hacimsiz. Yani bakın hacimlere bakın, çok hacimsiz. Yani buralarda güçlü bir mum görseydim eğer hani işleme ben de girerdim ama şu anda ben bu işleme girmek için acele etmiyorum. Ben ne yapacağım? Geleceğim. Bekleyeceğim 91 seviyelerinde. Burada belki bir gün bekleyeceğim, belki 2 gün bekleyeceğim, belki 4 saat bekleyeceğim. Buradaki hareketi takip edeceğim. Hareketin durumuna göre işlemimi açacağım. Yani şurada işlem açsam, şurada bakalım yine. Örneğin geldim şurada ben satış pozisyonu açtım. Risk ödül oranımı da şöyle belirledim. Tutacağım yer yine şu bölge olur. Yani yine baktığınız zaman 1'e 2.8 ödül oranı var. Çok güzel. Ama bu işin temeli her zaman dediğim gibi sabır. Hani derler ya bu piyasa, borsalar sabırlı insanların, sabırsız insanların parasını yediği yerdir. Çok doğru. Sabırlıysan para kazanırsın, sabırsızsan geçmiş olsun. Şimdi altınla gümüşü direkt etkileyen parite dolar endeksi arkadaşlar. Doların buradaki gücü. Bununla ilgili çektiğim videolarda daha önce defaatle anlattım. Dolar 98 seviyesini kırdı. Buradan artık yükselişine devam eder. Bu da diğer riskli varlıklarda satış anlamına gelir. Yani şurada videomu izleyen arkadaşlar diğer riskli varlıklarda aceleci olmamaları gerektiğini, çok dikkatli olmaları gerektiğini ya da hiç işlem açmamaları gerektiğini artık bilmesi lazım. Şimdi burada beklediğimiz nedir? Şunu şöyle alayım ben. Yanlış olmasın. İlk beklentimiz bizim burada 100 seviyeleri. Yani doların 98'i kırdığı zaman 100 seviyelerine hızlı bir şekilde gidebileceğini iletmiştik. Size bu çizimleri alın arkadaşlar. Kendi grafiklerinizde oturtun. Analiz edin. Bakın. Hata yaptığınız yerleri, anlamadığınız yerleri yorumlar kısmına belirtin. Ben size gerekli elimden geldiği kadar desteği vereceğim. Bakın buradan bakarsak 1, 2, 3 tane temaslı bir yükselen trendimiz var. Trendde neydi? En az 2 temasımız olması lazım. Bu artık bizim bir yükselen trendi olduğunu bizi onaylıyor. Bu ne yapabilir? Gelip şuradan desteğine ve trendinden destek alıp buradan tekrardan deneyebilir. Yani bu da tam neye denk gelir biliyor musunuz? Buradanki bu hareketi muhtemelen altında da ve gümüşte de o beklediğimiz hani 5245 dolar seviyeleri, 5250-60 dolar seviyelerine denk gelir. İşte orada zurnanın zırt dediği yer arkadaşlar. Eğer ki DXY endeksi burada gelip de şu hareketi yaparsa, pardon, gelip şöyle bir hareket yapıp çat böyle aşağı kırarsa altında artık 5245 dolar seviyelerinin üstüne atmış demektir. Altın için artık olumlu bakabiliriz. Ama burada önemli olan dediğim gibi bu hafta çok riskli bir hafta. Özellikle Cuma günü ABD tarafında tarım dışı istihdam yanlış hatırlamıyorsam açıklanacak. O veriler işte Fed'in faiz oranlarını indirmeyeceği ile ilgili bize net bilgiler verecek. Eğer ki olumsuz gelirse Fed faizi indirmez bir süre daha. Bu da riskli varlıklarda satış, dolar endeksi tarafında da yükseliş yönlü hareketler görebiliriz. Yani şunu söyleyeyim, Cuma günü ekranlara bakmayın. Benim size naçizane tavsiyem. Ekranlara bakmayın. Ekranlar sizi yanıltır, paranızı pul edersiniz. Şimdi Bitcoin tarafına bakalım. Şunu ben bir sileyim. Evet arkadaşlar, şimdi Bitcoin tarafında ne demiştik daha önce? Dedik ki Bitcoin tarafında bir boğa bayrağı var. Boğa bayrağından beklendi fiyatın düşüş yönünde olması, ama formasyonlar %100 çalışacak anlamına gelmez. Yani fiyatı analiz etmemiz lazım. Şimdi fiyat geldi, ne yaptı? Buradan 69 bin seviyelerinden yukarı kırdı. Hacimli bir mumla da yukarı kırmış şu mum. Şimdi bunun ilk direnci, bizim için önemli direnci 74 bin dolar seviyelerinde. Yani 74 bin dolar seviyelerini geçmeden biz Bitcoin'de artık
her şeyi günlük güneşlik alım yapabiliriz diyemeyiz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani şu 2 mum yükseldi diye hemen işlemi atlamak hata olur. Yani özellikle spot tarafında alım yapacak arkadaşlar. Burayı kırdı hemen spot alım yapın derseniz burada sizi keklik gibi avlarlar. Çünkü daha bizim önemli kazanmamız gereken bölge şu bölge. O bölgeyi Bitcoin daha kazanmadı. RSI tarafına bakalım. RSI tarafında 66 seviyelerinde daha yolu var. Yani muhtemelen bunda da eğer ki yükseliş devam edecekse yani 70-75 seviyelerine kadar gelip oradan da Bitcoin'i 73-74 bin 72 bin seviyelerine kadar bir yükseliş gelebilir. Ondan sonra bekler. RSI oradan soğumaya başlar mı? Bu burada bir akümülasyon sürecine girer mi? Çünkü ondan sonra da bir düşen trendimiz var. Şu da çok önemli. Yani 126 binden gelen bir temaslı da olsa bir düşen trendimiz var. Bu trendin üzerine atması gerekiyor ki artık biz de Bitcoin tarafında yani iki seçenek var. 74.000'in 74.500 75.000 aralığının üstünde kapanacak. Ayrıyetten düşen trendini yukarı kıracak. Bundan sonra Bitcoin tarafında da olumlu bakabiliriz. Dolar dominasyonuna bakalım. USDT'ye Bitcoin'e etkileyen. Şimdi Bitcoin tarafına baktık. Dolar tarafında da bir boğa bayrağı var. Şimdi şöyle bir dörtgen çizmiştim ben. Demiştim ki bu kanal içerisinde hareket eder. Bu kanal içerisinin bunun alt banda gelmesi Bitcoin'in yükselişi, üst banda gelmesi Bitcoin'in düşüşü anlamına gelir. Çünkü şu anda kanal içerisinde, şu dörtgen içerisinde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben bir sileyim. Şimdi burada bizim 1, 2 yani şuralara temas etmemiş ama çok küçük sayarsak ortalama 3 tane alt banda temas etmiş bir trendimiz var. Üstte de 2 temaslı. Burayı kırmadan Bitcoin'de bir yükseliş beklememiz doğru olmaz. Yanıltır. Ya bu şöyle yapabilir. Şuraya gelip buraya gelir. Buraya gelir. Buralarda devam eder. Bundan sonrası artık market yapıcının yönü ne tarafa götürmek istediğiyle alakalı arkadaşlar. Tahmin edemeyiz. Tahmin etmeye çalışmayın zaten. Hani dip tepe tutturmaya çalışmayın. Yani bu işler biz traderların yapabileceği işler değil. Yani hele ki önümüzde böyle bir formasyon var. Bu formasyonda sonuna kadar gitmesini bekleriz de kırmasını bekleriz. Yukarı kırarsa Bitcoin'de short pozisyon, aşağı kırarsa Bitcoin'de long pozisyonlarımıza bakarız. Acele etmeye gerek yok. Şu anda çünkü bir kanal içerisinde, bir formasyon içerisinde devam ediyor. Niye riske edesiniz ki paranızı? Ne gerek var yani? Yani bir ele gelsin şuralardan bir bakalım. Belki yukarıdan, belki aşağıdan bir likidi de alacak. Ona göre pozisyonlarımızı alırız. Şimdi Ethereum tarafına bakalım. Yani Ethereum tarafı da yine Bitcoin gibi. Çok da bir grafiksel olarak fark yok. Yine bir düşen trendimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle çekelim. Bir düşen trendimiz var. Düşen trendi yukarı kırması gerekiyor. Yine 4 saat alayım bunu da. Burada da ilk kazanmamız gereken bölge 2130-2145 aralığı arkadaşlar. Şu bölge. Yani bu aralığı yukarı kırmadan artık alım yapmak, her şey günlük güneşlik demek çok yanlış. Bakın daha önce de geldi, vurdu aşağıya. Geldi, vurdu aşağıya. Geldi, vurdu aşağıya. Yani demek istediğim aceleye gerek yok. Akümülasyon sürecinde işlem açmaya gerek yok. İnceleyeceksiniz, bakacaksınız. Fırsat kovalayacaksınız. Bak yine şurada cılız bir mum. Ondan sonra zaten orası da kırmızı bir mum yakmış. Bundan sonra fiyatın nereye gideceğiyle ilgili yani kısa vadede zaten kafaları aşağı çevirmişler yavaş yavaş. Yani şuralara bakacağız. Buralardan bir dönüş olur mu? Şimdi ben çok kripto tarafında hala olumlu bakamıyorum. Şu alanları kazanması lazım olumlu bakmak için. Bir şeylere bakalım. EMA'lara bakalım. Yani bakın gelmiş.
144 günlük hareketli ortalama. Bu hep direnç olmuş. Keza yine direnç olmuş. Hatta Bitcoin tarafında da bakalım hareketli ortalamalarımıza. Burada da aynı. Bakın. Şimdi bu 144'ü yukarı kırmış ama 233 günlük hareketli ortalama burada buna direnç olmuş. Ama güzel tarafı, olumlu bakabileceğimiz tarafı şu: 50-55 günlük hareketli ortalamamızı artık yukarıya kırmış. Hatta 144 günlük hareketli ortamımızı da yukarıya kırmış. Bu Bitcoin için olumlu. Yani artık bizim bekleyeceğimiz burada 74 binin üzerine atarak şuradaki 3 hareketli ortalamamızı da yukarı kırması. XRP'ye bakalım. XRP tarafında durumlar ne? Yani altcoin'lerde biraz daha sıkıntı. XRP'de işte. XRP şu anda kazanması gereken ilk alan 1.50 bölgesi. Yani 1.50 bölgesi, 1.50-1.52 bölgesi üzerinde bir 4-8 saatlik mum kapatması lazım. Ama o da yine hareketli ortalamalar üzerine atamamış. Gördüğünüz gibi 144 gelmiş burada. Ona yaklaşamamış bile. Sonrasında işte 1.50 bölgelerinde çok 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 daha önemli olan 233 günlük hareketli ortalama var. Ya bunların üstüne atması lazım. Bunların üstüne atmadan, bakın şuradan bakarsanız hareketli ortalamaların altında kaldığı zaman düşüş başlamış zaten. Yani hareketli ortalamaların altında long yönlü pozisyonu açmak akıntıya karşı kürek çekmeye benzer arkadaşlar. Yani bir ileri gidersiniz, bir anda 10 geri gidersiniz. Bir ileri 10 geri, bir ileri 10 geri. Yani bu da sizin paranızı zaten pul eder. Bekleyin. Hareketli ortalamaların üzerine çıksın. Hareketli ortalamalar artık bunlara destek olduğunu göstersin. Ondan sonra işlemlerinizi açın. Şimdi bugün yükselenlerden bir bakalım. Bunu Telegram grubunda arkadaşlar istedi. Açıkçası ben meme coin'leri çok böyle sevmiyorum, bunlara bakmayı. Çünkü hareketleri çok anlamsız ve yani analiz edemiyorum açıkçası bunu. Bakın şurada çizmişim, ben sabah atmışım. 0.51 bölgesi bunun desteği, direnciymiş, kırmış, direnç olmuş orası. Desteğiymiş, kırmış. Direnciymiş, özür dilerim, direnciymiş, yukarı kırmış. Şimdi saatlikte bakalım. EMA'larda kafasını kaldırmış. Bu bunun için olumlu aslında. Ama EMA'larına bir yaklaşmak isteyebilir. Ya da direncine, desteğine tekrardan gelip bir retest yapabilir. Sonraki hedefi bunun 0.67 seviyeleri. Yani şu seviyeler. Yani şu seviyelere geldiği zaman bir bakmak lazım. Özellikle 0.52, 0.51 bölgelerine. Buralara gelip yakın stoplu. Bunlarda yakın stop çok önemli arkadaşlar. Yani şuradan pozisyon alıp buraya kadar taşımak isteseniz ama stopunuzu yakın koymanız lazım. Paranızı pul eder mi çünkü. Hareketleri çok sert oluyor. Şöyle yakın stoplu bir long pozisyonu açtığınız zaman da yine, hatta şunu yukarı bir şey yapmayalım ya, şu kadar yapalım. Yani 1'e 6, 1'e 5 risk ödül oranı bence çok güzel bunlarda. Çok da açgözlü olmamak lazım. Şimdi AXBT'ye bakalım. Bu da yine sabah geldi bana, bu yükseliş yapmışlar bunu. Ya bir kripto tarafında her gün birkaç tane coin pompalanıyor arkadaşlar. İlla piyasayı birilerine çekmeleri gerekiyor. Özellikle meme coin tarafında sürekli düzenli yükselişler oluyorsa bilin ki artık piyasadaki kullanıcı sayısı azalmış, piyasaya insan çekmeye çalışıyorlar. Şimdi bir saatlikte benim gördüğüm burada, bakın yine şimdi göstereceğim onu size. Bakın. Şimdi bir tepe. Şöyle. Bir tepemiz var. Daha yüksek bir tepemiz var ama RSI tarafında daha düşük bir tepemiz var. Daha yüksek bir tepemiz var. RSI tarafında daha düşük bir tepemiz var. Bu negatif uyumsuzluklar arkadaşlar. Yani fiyatı market yapıcı burada yani normal doğal yükselişinden bağımsız olarak yükseltiyor. Yani RSI bunu desteklemiyor. Yani böyle alanlarda bir düşüş bekleriz. Tabii kripto tarafı farklı. Kripto tarafı birçok zaman teknik diye çalışmıyor maalesef. Ama şunu gördüğünüz zaman bilin ki piyasada bir sıkıntı var. Yani artık oradan bile hafif uzaklaşın. Şunu da anlatayım ben. RSI tarafına çizdiğim bir yani destek direnç çizgisi bu. Özellikle Telegram'dan arkadaşlara attım.
Destek direnç bulamayan arkadaşlar için. Şimdi bakın. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki destek dirençleri çizemiyoruz. Çizemiyorsanız gelin RSI tarafına. Daha önce tepe yapmış bölgeleri çizin arkadaşlar. Şu trend çizginizi oluşturun. Gelin buraya da alarm kurun. Bu nedir biliyor musunuz? Bakın. 1, 2, 3, 4. Hatta şöyle çekin aşağıya. Temas ettirin buralara. 1, 2, 3, 4, 5. Görüyor musunuz temasları? Yani buralar sürekli direnç olarak çalışmış. Bakın şurada da çalışmış. Gördünüz mü? Şurada da çalışmış ama RSI negatif uyumsuzluk vermesine rağmen fiyat yukarı gitmiş. Yani buralara geldiği zaman bilin ki artık fiyat dirence gelmiş. Artık kar realizasyonu yapmanız gerekiyor. Ya da gelin aşağıya. Şöyle çizin. Bakın artık 16 RSI 16. Öyle bir satış gelmiş ki burada. Şurayı çizin. Tamam. Buralara da geldi mi bilin ki artık fiyat destekte. Yani fiyatı artık oralardan dikkatli takip ederek alım için pozisyon kovalamalısınız. Şimdi Brent petrol tarafına bakalım. Şimdi daha önceki videolarda anlatmıştım. Ben hatta geçen haftaki videoda da bahsetmiştim. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Brent petrol fiyatlarının artacağı, dünya ekonomisinde bu ciddi şekilde etkileyeceği ile ilgili bir video çekmiştim ben. Şimdi bunu analiz edelim. Bakalım öncelikle bir günlükte bakalım. Günlükte daha önce demiştim. Hani bu çizgiyi söylediğimde geçen hafta da yanlış hatırlamıyorsam bir düşen trendimiz var. Trendin üstüne attı, retest yaptı. Buradan kaldı. Yukarı doğru kırdı. Buradaki ilk destek direnç seviyemiz 78'di. Onun da üzerine kırdı. Şu anda 83 ile 81 seviyelerinin arasında oyalanıyor. Bakın burada RSI'ye de bakın. RSI'de artık ısınmaya başlamış. 79 80 seviyelerinde. Buradan bir düzeltme gelebilir. Yani bu savaşın gidişatıyla da orantılı paralel olarak ilerliyor. Yani bu RSI'yi soğutmak için şöyle bir hareket yapabilir. Gelip buralarda böyle bir oyalanır. RSI soğuduktan sonra bu kule yukarı çıkar. Eğer ki savaş biraz daha bitmeye yönelik, anlaşmaya yönelik hareketler olur. Hürmüz Boğazı açılır. Bu sefer petrolde böyle şöyle bir çakılma görebiliriz. Yusoil tarafı evet. Yusoil tarafı da yine aynı Brent petrol aynı düşen trendi vardı. Kırdı yukarı. Şu anda 77 seviyelerinde. Bu da aynı şekilde yine aşırı ısınma bölgelerinde. RSI'da 78 seviyelerinde. Buradan bir düzeltme gelme ihtimali var. Pozisyonu olan arkadaşlar dikkat etsinler. Zaten şu anda dirence 2 tane fitil atmış. Bundan sonraki fiyat hareketini bakacağız, göreceğiz. Yani şuralarda biraz daha oyalandığını görürse ben bir short işlem açarım. Düşen trende kadar beklerim. Bir retestini beklerim açıkçası. Ama bu tarafta teknikten bağımsız artık temel de çok önemli. Gelecek haber akışlarını çok dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Nasdaq tarafına bakalım. Nasdaq tarafı da bizim USDT grafiği gibi bir dörtgen içerisinde ilerliyor. İşte dörtgenin alt kanal bandı 24.200 seviyeleri, üst kanal bandı 26.300 seviyeleri. Şu anda burada akümüle oluyor. Akümüle olmanın anlamı nedir? Yani şu anda burada alıcılarla satıcılar savaşıyor. Fiyatın nereye gideceğine fiyat daha kendisi karar veremedi. Yani burası bir dağıtım evresi de olabilir. Yani burada artık satışlar baskın olup şuradan aşağıda kırılabilir. Yani bu bölgenin zaten aşağı kırılması, şuranın aşağı kırılması daha dip seviyeleri getirir. Burada da bizi açıkçası ilk bekleyen yer şöyle günlükte şey yaparsak şu bölge ilk tutacak yer 22.000 dolar seviyeleri. Yani 22.000 dolar seviyeleri ilk tutacak yer. Yani bunun gelip de şuradan yukarıda kırabilir. Yukarı kırarsa da artık deriz ki Amerikan piyasaları borsası Nasdaq, SP500
artık boğasına devam ediyor. Alım yönlü işlemlerimize devam edebiliriz. Bugünkü video bu kadar arkadaşlar. Birçok pariteyi analiz ettik. Kapsamlı analizler yaptık. Savaş ortamında güvenli limanlar, yani altın, dolar güçlü ama altın tarafında dediğim gibi trendi aşağı kırdı. O benim için olumsuz. Oraları takip etmek gerekiyor. Nasdaq baskı altında. Görüyorsunuz hareketleri çok kısıtlı. Petrol Hürmüz riskiyle yükseliyor. Sabırlı olun, panikli işlem açmayın. Yani dediğim gibi piyasa her zaman o fırsatı size verir. Ama önemli olan o fırsat size geldiğiniz zaman kasanızdaki dolar miktarı. O da eğer ki şu alanlarda o doları bitirirseniz geçmiş olsun. O fırsat ayağınıza geldiği zaman da kendi kendinizi yersiniz, dilinizi ısırırsınız. Şimdi arkadaşlar video dediğim gibi bu kadar. Video ile ilgili beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Eğitim videolarına da ayrıyetten devam edeceğim. Sizin de istediğiniz, özellikle anlamadığınız, öğrenmek istediğiniz bir eğitim konusu varsa mesajlar, yorumlar kısmına bana yazarak talebinizi belirtebilirsiniz. En kısa zamanda onlarla ilgili de bir video çekerim. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler.